Merhaba arkadaşlar. Bu gece gökyüzünde bizim için muhteşem bir şölen var. Perseid meteor yağmurunu bu gece sizinle birlikte fotoğraflayacağız. Meteor yağmurunun en yoğun olduğu anları ve Samanyolu'nu fotoğraflamayı düşünüyorum. Şu an çok yüksek bir yere geldik. Ortalama 1500 metre rakımda bir yayladayız Ankara'da. Perseid meteor yağmuru her sene Ağustos ayında gökyüzünde beliren muhteşem bir doğa olayı arkadaşlar. Bu yıl ise en yoğun olarak 12 Ağustos gecesinde meydana gelecekmiş. Her sene bugün mü meydana geliyor tam bilmiyorum. Bu benim ilk yıldız pozlama deneyimlerimden birisi olacak. Daha önce birkaç kere denedim ama bu sefer ilk defa böyle yoğun bir şekilde hazırlık yapıp bir yaylaya geldik. Yüksek bir tepeye geldik. Burada bir tabiat parkımız var. O parka gideceğiz. Şu an hava yavaş yavaş karardı. Güneş battı ama yine hafif bir aydınlık var. Biraz daha bekleyeceğiz. Saat 9 civarlarında. Ama gece 12'ye doğru hava tamamen kararacak. Ay çıkacak gibi görünüyor ama bakalım, birkaç tane ufak tefek yıldız görünmeye başladı. Deneyimlerimizi sizle paylaşacağız. Şimdi fotoğraf çekeceğimiz alana doğru gidiyoruz. Elimde Sony A7R5 var ve üzerinde ikinci seri 24-70 bir lensimiz var. Yıldız fotoğraf çekmek için şehirden uzak bir yere gitmeniz gerekiyor. Bu 2-2-4 yani şehirde çekemezsiniz. Işık yoğunluğunun az olduğu bayağı uzak bölgelere gitmeniz gerekiyor. Bizim 80 kilometre olmuştur. Şehirden 80 kilometre uzaklaştık. Tabii makinamdaki ayarları da sizlere anlatarak bugün fotoğraf çekmeyi deneyeceğim. Diyafram açıklığı geniş bir lensimiz var. Bakalım neler göreceğiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çamkoru Parkı'na doğru gidiyoruz. Bayağı karanlık, gördüğünüz gibi ortalık. 3 kişiyiz. Bakalım bugün güzel fotoğraflar, videolar çekebilecek miyiz? Evet, şimdi kameramızı kurduk buraya, gördüğünüz gibi. Bir uygulama var, Skyview Lead diye. Bu uygulamadan şimdi Samanyolu'nun yönüne bakacağız. Samanyolu nerede görünüyor? Şurada görünüyor, şöyle çaprazlamasına. Biraz daha vakit geçince Samanyolu'nun fotoğraflarını çekmeye başlayacağız. Önce birkaç tane deneme çekimi yapacağız. Ben çekerken size anlatacağım. Işıkları kapatacağız. Ondan sonra çekimimize devam edeceğiz. Bakalım meteor yakalayabilecek miyiz? Evet, şimdi makinamızda bazı ayarlar yapacağız arkadaşlar. Umarım size net şekilde görünüyordur. Menüye giriyoruz. Uzun pozlama görüntü gidermeyi kapatıyoruz. Çünkü kapatmazsak fotoğrafın işlenmesi çok uzun sürecek. Buradan APS-C Super 35 çekim var. Onu da kapatmanız gerekiyor. Onu da kapattıktan sonra gayet hazırız gibi görünüyor. Ama RAW fotoğrafta bir değişiklik yapmamız gerekiyor. RAW fotoğrafı seçiyoruz ama RAW'ın sıkıştırılmış olanı değil, sıkıştırılmamış olanını seçmemiz lazım. Bu bize daha fazla detay sağlayacak. Sıkıştırılmış RAW 61 MB görüntü verirken, dosya verirken, sıkıştırılmamış bize 120 MB dosya verecek. Tabii bu biraz daha uzun sürer kaydetmesi ama fotoğraflarımız daha kaliteli olacak. Ondan sonra geliyoruz diğer ayarlara. Enstantanemizi düşürüyoruz. 15 saniyeye kadar düşüreceğiz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Hafiften bir şeyler göründüğü gibi 2.8'e alıyoruz. Şu an siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Şurada hafif bir tepe var. Karşımızdaki ağacı görüyorum. ISO'muzu yükselteceğiz arkadaşlar. Kaça alalım? ISO 1600'e alalım. Bir deneme çekimi yapalım. Deneme çekimi yapmadan önce ne yapıyoruz? Burada zaman ayarlı sürme modumuz var. Onu hemen 5 saniyeye alacağız. Ondan sonra çekeceğiz. Çünkü titrememesi lazım tripodun. Şu an 5 saniyeye aldım. Hadi bakalım ilk fotoğrafımızı deneyelim. Evet, ilk fotoğrafımızı çektik. Bakıyoruz ne çıktı. Gördüğünüz gibi çok ilginç bir kare çıktı. Tam olarak istediğimiz bir kare. Çünkü hiç netlemedik. Hiç netlemeden böyle bir karenin çıkması bence büyük başarı arkadaşlar. Biraz daha deniyoruz. Hadi bakalım. Super 35 kapalı mı? Kapalı. Biraz daha deniyoruz. Hadi bakalım. Bize daha güzel bir kare verirsin.
Şu an ikinci karemizi deniyoruz arkadaşlar. Vay, bence gayet güzel. Hatta size şöyle yakınlaştırayım. Şimdi zifiri karanlıktayız. Birkaç fotoğraf yakaladık. 30 saniye çektiğimiz oldu. 8 saniye çektiğimiz oldu. Birazdan açı değiştireceğiz. Yeni açımıza geçeceğiz. Çünkü farklı açılarda çekmek istiyoruz. Orası başlangıcı. Zaten gözle de görülüyor. Meteor yağmuru oldu. Bir de bu taraftan çekeceğiz. Bu tarafta Samanyolu pek görünmüyor olabilir ama farklı açılardan da çekmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bayağı bir fotoğraf çektik. Yatay da çektik, dikey de çektik. Tabii karanlıkta olduğumuz için deniyoruz. Etrafımızdan arabalar gelip geçiyor. Yakaladıklarımız oldu, yakalayamadıklarımız oldu. Gözümüzle daha iyi gördüğümüz oldu ama o an başka kadrajda oluyor. Onu yakalayamıyoruz. Şimdi bir 10 saniyelik time lapse görüntü oluşturmaya çalışacağım. Yani 300 kare fotoğraf çekecek ard arda. Her biri 15 saniye olacak. Bakalım timelapse fotoğrafımızda yıldızları böyle oynarken görebilecek miyiz? Farklı şeyler deniyoruz tabii. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi arkamda ay var. Tam görüntü çekerken ay çıktı. Görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Bakalım, inşallah fotoğrafımızı kötü etkilemez. Sesi duyuyor musunuz? Tilki var. Tilki var, bağırıyor. Allah Allah, ilginç. Şimdi çekimi bitirdik. Niye? Çünkü ay çıktı ve görüntüler artık daha parlak olmaya başladı. Daha böyle bir yıldız çekemezdik yani. Biraz da soğuk oldu. Hazırlıksız gelmiştik. Gördüğünüz gibi yaz ayında olduğumuz için tişörtle falan çok zor oluyor. 1400 metre rakımdaydık tam olarak. 1400 metre. Güzel fotoğraflar çektiğimi düşünüyorum. Videonun sonuna yine ekleyeceğim çektiklerimden birkaç kare. Uzun pozlama çekmenin çok zor yanları da var. Güzel, çok bayağı güzel bir eğlence. Herkesin yapamadığı bir şey. Ama yabani hayatta olduğunuz için karşınıza her şey çıkabilir. Bizim karşımıza bir tilki çıktı ama uzaktaydı, göremedik. Sadece sesini duyduk. Bir ayı da çıkabilirdi, bir domuz da çıkabilirdi, geyik de çıkabilirdi. Geyik zararsız ama domuz ve ayı zararsız değil. Başınıza bela olabilir. Yanımızda silah yoktu, onu engelleyecek bir şey yoktu mecburen. Çok uzatmak da istemedik. Hem ayda çıktıktan sonra zaten pek fotoğraf çekilmiyor. Yani ilk denememin bence başarılı olduğunu düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi de yorumlarda görmek isterim. Uzun pozlama fotoğrafları hakkında fikirlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Bildiğim şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.